Nedir doğru bildiğimiz ama aslında yaşlandıran diyetler hocam ve yaşlanmaktan neyi kastediyoruz? Benim söylediğim gibi cilt yaşlanması mı yoksa iç organlarımız mı? Ömrümüzü mü kısaltıyoruz diyet yapacağız derken? Bir insanın enerjisel yönetimidir diyet. Enerji yönetiyorsunuz. Şirket yönetir gibidir bu. Şirketin sermayesini tükettiğiniz zaman çek, senet veya da ödemeler geldiğinde tıkanıklıklar yaşarsınız ve bu şirketi ciddi anlamda zorlar. İnsan fizyolojisi bundan farklı değil. Sen katı bir diyete girdiğinde katı bir sermaye girişini durduruyorsun. Bir şirkete sermayenin giriş. Diyorsun ki bende yatırım var. Hı hı. Evet, yağlara gayrimenkul zenginiyim diyebilirsin ama gayrimenkulün zenginliğini kullanabilmenin de stratejileri var değil mi? Fizyolojinin de böyle bir stratejisi var. Toplumda diyet kavramlarını, uygulama şekillerine baktığım zaman gördüğüm en bariz şey zirvedeki durum Aç kalma. kesinlikle yaşlandırıcı sonuçtur. Kesinlikle. Biz vücutta biriken yağları sizin söylediğiniz örnekten hareketle, bu metafordan hareketle soracağım. Birikim olarak mı görüyoruz? İçeriden mi yiyoruz böyle İçeriden uzun yemeği süre aç kalarak? hedefleyerek aç kalıyorsunuz. Ancak bu yağın tüketimi, yağın kullanımı belirli bazı stratejiler gerektiriyor. Ve bunlar dikkat edilmiyor. Kaloriyi sınırla, kiloyu ver duygusu var. Kalori sınırlayarak kilo verilmiyor. Çünkü bir kere yağın doğası gereği yakılması için ihtiyaç duyan bir karbonhidrat var. Yani bir ATP var. Bir ATP'yi bulamadan hiçbir yağ hücresini siz alıp da hücreye mitokondriye aktaramazsınız. Karnitin kinaz enzimini aktive edemezsiniz. Yani sizin burada önden bir ATP'yi nereden temin edeceksiniz sorusunun cevabı yemek yemiyorsunuz. Sizden bir karbonhidrat rezervi alıyor önce, yağdan önce. Karbonhidrat rezervinizi dışarıdan karşılamadığınız için sizin proteinlerinizi yıkıyor. Yaşlanmak buradan başlıyor. Başlangıç böyle. Sonra daha dramatikleşiyor zaten. Yani bu kalorisini yağdan alan için geçerli. Bakın daha yağdan alamayan halini hiç düşünme. Bir insanın yaşlandırıcı diyet yaptığını en bariz işareti nedir biliyor musunuz? Nedir? Hızlı kilo vermek. Eğer bir insan bilseydi ki hızlı kilo verdiğinde kas yakıyor, kolajen yakıyor bilseydi acil eylem planları durdururdu onu. Burada bir hata var derdi. Aksine şimdi kiloyu çok hızlı veriyor ya. Evet. Heyecan ve eğlenceye dönüştürüyor. Bunu daha da coşkuyla devam ettirebileceğini sanıyor. 2 hafta geçmesin, 3 hafta geçmesin var ya. Arkadaşları gördüğünde ya ne olmuş sana derler. Yani yüzü çöker. Yok. Kendisi bunu Yok. nasıl anlar biliyor musunuz? Bunu aslında kendisi anlardı. İnsan fizyolojisi temel yasaları vardır. Bir insan enerji kısıtlamasına girdiğinde nasıl ki devlet de kemer sıkma politikası yapıyor ya. Evet. Kemer sıkma politikasının aynısını fizyoloji uygular. Nasıl uyguluyor hocam? İnsan fizyolojisi aynen bir şirket gibi, bir devlet gibi. Kemer sıkma politikasını gayet profesyonelce uygular. Enerji kısıtlığı yaşadığı anda kendi rezervlerini kullanmaya çalışır. Ama bunu kullanabilmenin dünya kadar koşulları var, şartları var. Bu şartları gerçekleştirdiğinde oluyor. Bu şartlar yoksa ortada ne olacak? Yani bir yağın metabolizmaya dahil edilmesiyle ilgili ihtiyaç olan B grubu vitaminleri yok. Almıyorsun dışarıda. Nasıl sistemi, karaciğeri aktifleştirebileceksin? Mitokondriyal sisteminde ihtiyaç olan burada Krebs çemberi var. Krebs çemberini incelerseniz birçok mineralin orada rolü var. Bu mineraller eksik. Nasıl çevireceksiniz siz bu sistemi? Dolayısıyla doğal bir enerjiyi sönümleme pozisyonuna geçer vücut. Yani kemer sıkma politikası. Kemer sıkma politikasına girdiği andan itibaren senin anlaman gereken önemli sinyaller başlar. Bu sinyalleri hemen oku. Nedir o? Ellerin ayakların üşüdü. Uyan. Vücut diyor ki sana ben diyor enerji kısıtlılığını hissettim ve ayaklarını üşütüyorum. Ayaklarına enerji göndermiyorum diyor. Bazı insanlar duyarsın şöyle derler. Benim ellerim ayaklarım hep soğuktur der. Evet. Hayır. Senin sermayen yoktur. Senin sermayesizsin. Sermayeyi kullanamıyorsun. Fizyolojide enerji
kaynak bulma sorunu yaşıyor. Hele bir bahsettiğimiz beslenmenin metodolojisini bir keşfet. Vücudu ısıtıcı besinlerle bir bedenin en mükemmel enerji yönetim stratejisindedir, biliyor musunuz? Nedir hocam? Enerji yokken bile sanki enerji maksimumdaymış gibi yaşayabilmeye işte strateji diyorum. Yani şöyle bir siyaset olarak algılama. Bir ülkenin ekonomik durumu hiç iyi değil ama sanki ekonomik durumu süpermiş gibi davranıyor. Çok tanıdık geliyor. Tamam, siyasi olarak algılamadım ama bu arada evet. Yani lütfen, ben sadece gerçekten konunun anlaşılabilmesi için harcıyorum bu. Renk kattınız Evet. ama söylediği şey güzel oldu. Evet. Bir bedenin de buna benzer bir gerçeği var. Bedeni bu hale getirmek stratejidir işte. Ama iyi bir şeydir bu. Çünkü stres ayrı bir yıkıcılığı olan bir durum değil midir? Strese sokmamak gerekiyor. Yani usulca ilerlemek gerekiyor. Çözümleri usulca uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla elleri ayakları üşüyen bir insan yaptığı işin hatalı olduğunu anlamalı bir kere. Eğer bunu anlamazsa ne oluyor biliyor musun? Cildi kurumaya başlıyor. Sonra ya benim cildim neden kuru diye sorarsınız. Vücut cilde enerji nakli yapmıyor. Enerji göndermiyor. Orayı beslemekten vazgeçiyor. Ve periferik damar sistemleri vazokonstrüksiyona uğruyor. Yani vücut oraya enerji vermeyerek iç enerjiyi toparlamaya çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla kurumuş bir cilt sizin bir işaretiniz. Yaptığınız diyet sonrası eğer cildiniz kuruyorsa bir yerde ciddi hata var. Çünkü olay ciddi boyuta geliyor. Sonraki boyut, saç dökülüyor. Tırnaklar kırılıyor. Ya bu düzeye kadar insanlar diyet yaptığınızı zannediyor. Bu bir Vücut diyet değil. aslında yardım istiyor. Sinyal veriyor sana. Peki Eyüp hocam, şunu da ısrarcıyız diyelim. Biz hızlı kilo vermek istiyoruz. Bu evet, şok diyetten bahsetmiyorum ama 6-7 aylık zamanı yayacak lüksümüz yok veya öyle istemiyoruz diyelim. Size soruyorum. Hem olabildiğince hızlı hem de yaşlandırmayan diyet nasıl olur o zaman? Beyza, ne dedin az önce? Biz böyle sabırsızız. 6 aya da yayma mı dedin? Evet. Beyza, ben öyle bir şey diyorum ki ömür boyu sürdürülebilir bir olaydan bahsediyorum. Ömür boyu hiçbir zaman kilo ile ilgili kavganız olmasın. Kilo ile ilgili endişeniz olmasın. Nehrin tersine 6 ay yüzemem demek istedim bana. Ben de diyorum ki Beyza, zaten benim nehrin tersine yüzdürmeye niyetim yok ki. Ben senin nehrin akışında bir yol açtım. Oradan ilerle demiştim. Onu anlatayım sana. İster Yani misin? hep fit olacağız. Hep fit olacaksın. Ve bir daha da yani diyet kavramını asla hayatına dahil edilecek bir kavram değil. Ne diyeti ya? Hasta mısın sen diyet olasın? Hastalar mı diyet yapar? Hastalara özel yaklaşımlar şart. Hastaya özel yaklaşım şart. Burada kesinlikle kişinin bulunduğu hastalık durumuna özel planlamalar yapılır. Ben buna karşı değilim ve bunu bir hekimlik sanatı olarak görüyorum. Fakat kilo ile ilgili konuya gelince olay bambaşka. Bu bir yaşam tarzı problemi. Ben yaşam tarzını düzeltmeliyim. Ve bunu gayet kolaylıkla yapabileceğimi biliyorum. Beyza, evet, çok hızlı kilo da vereceksin. Çok da keyif alacaksın. Ve yaptığın bu işten sonuçları bir daha geri dönülmez şekilde devam ettireceksin.